Hoş geldin. Bugün masamızda Welcome to Derry dizisinin sondan bir önceki bölümü var. Ve elimizdeki iki analiz yazısı da bu bölüm için neredeyse aynı şeyi söylüyor. Dizinin zirve noktası. Görevimiz de basit aslında. Bu yazılardaki ipuçlarını bir araya getirip bu bölümün bizi neden bu kadar sarstığını ve finale giderken taşları nasıl yerinden oynattığını anlamak. Kesinlikle öyle. Bu bölüm şimdiye kadar gördüğümüz her şeyi alıp tek bir potada eritiyor resmen. Bir yanda hepimizin merak ettiği o büyük soru var. Pennywise'ın kökenleri. Buna dair kan dondurucu bir ipucu veriyor. Diğer yandaysa tüm sezon boyunca ilmek ilmek işlenen bir gerilimin patladığı o korkunç gece. Black Spot kulübündeki yangın. Evet, rotamız belli yani. Önce zamana biraz geriye, 1908'e gideceğiz. Bir canavarın doğuşuna ya da en azından dönüşümüne tanıklık edeceğiz. Sonra da hop 1962'ye. Derinin hem doğaüstü hem de son derece insani bir dehşetle yüzleştiği o ana odaklanacağız. Hadi o zaman bu karanlık yolculuğa başlayalım. Bölümün açılışı yani gerçekten hiç beklenmedik bir yerden vuruyor bizi. 1908 yılına bir karnaval alanına götürüyor. Karşımızda öyle Pennywise falan yok. Bob Gray adında hüzünlü, biraz da başarısız bir palyaço var. Yaptığı numara pek ilgi görmüyor ama küçük kızı Ingrid ona hayranlıkla bakıyor. Analiz yazılarında da belirtildiği gibi bu sahne seyirciyi hazırlıksız yakalıyor. Bir anlığına canavara değil, bir babaya bakıyorsun. Bu çok bilinçli bir tercih kesinlikle. Kaynaklar da bunun karakteri şeytanlaştırmaktan çok ona trajik bir boyut katma çabası olduğunu vurguluyor. Yani onu en insani anında gösteriyor ki birazdan yaşanacak o korkunç dönüşümün etkisi 1000 kat artsın. Ve bütün sezon havada olan o Ingrid, Pennywise'ın kızı mı sorusu, bu sahne o soruyu alıp daha da karmaşık, daha da rahatsız edici bir yere taşıyor. Tam o insani anın ortasında da her şey tekinsizleşmeye başlıyor değil mi? Gizemli, tuhaf bir çocuk beliriyor birden. Bob Gray'e çocukların Pennywise'da nasıl çekildiğinden falan bahsediyor. Sonra da ailemi bulamıyorum diyor. Ormandan bir çığlık duyuluyor. Çocuk annem diyerek Bob Gray'i elinden tuttuğu gibi karanlığın içine çekiyor. Sonra gördüğümüz tek şey Ingrid'in yerde bulduğu babasına ait kanlı mendil. Ne oldu o an? O çocuk neydi ya? İşte bu bölünün bizzemi. Analizlerde kesin cevaplar vermekten çok dehşet verici olasılıklar sunduğunu söylüyor. O çocuk Pennywise'ın kendisi miydi? Bir önceki taşıyıcısı mı? Yoksa Pennywise dediğimiz o varlığın fiziksel bir bedene bürünmesini sağlayan bir tür aracı mı? Ne olursa olsun o ormanda bir devir teslim yaşandığı çok açık. Bob Gray ormana bir insan olarak girdi ve bir daha asla aynı kişi olarak geri dönmedi. O insani trajedi yerini kozmik bir dehşete bıraktı. Ve bu dehşetin tohumları ekildikten tam 54 yıl sonra 1962'de Derem'in kendi yarattığı bir başka dehşetle yani ırkçılıkla birleşiyor ve kasabanın tarihindeki en korkunç gecelerden birini yaratıyor. Black Spot yangını. Evet, bölümün kalbi tam olarak burada atıyor. Yönetmen Andy Muschietti'nin bu sekansta yaptığı iş kaynaklarda neredeyse oy birliğiyle övülüyor. Hani müthiş bir iş çıkarmış. Yaklaşık 15 dakika boyunca nefesinizi tutarak izliyorsunuz. O kaos, o panik resmen iliklerinize işliyor. Hong Krogan'ı arayan ırkçı bir çete kulübü basıyor. Kapıları zincirleyip içeri molotof kokteylleri atmaya başlıyor. Bu sadece bir saldırı değil, topyekün bir yok etme girişimi. Ve kaynakların altını çizdiği noktada bu sanırım. Yani bu sahne sadece insan kötülüğünü göstermekle kalmıyor, aynı zamanda Pennywise'ın Derry'de neden bu kadar güçlü olduğunu da açıklıyor. Kasabanın nefreti canavara adeta bir ziyafet sofrası hazırlıyor. Alevler, çığlıklar, o korku, bunların hepsi Pennywise'ın oyun alanı. Kesinlikle. Muschietti de bunu görsel olarak muhteşem bir şekilde veriyor. Yangın sadece fiziksel bir tehdit değil ki. Alevlerin içinde çocuklar Pennywise tarafından kovalanıyor, Dick Halloran, savaşta ölen arkadaşlarının iç organları dışarı dökülmüş hayaletlerini görmeye başlıyor. Hatta bir sahnede Pennywise, alevlerin içinden sakince yürüyerek bir kadını öldürüyor ve Halloran'a bakıp alay ediyor. İnsanların başlattığı cehennemi kendi şovuna dönüştürüyor resmen.
O sahnede bir detay daha vardı. Halloran aynı zamanda ayı kafası takmış bir kızılderili kadın hayaleti görüyor. Bu figür ne anlama geliyor? Yazılarda buna dair bir yorum var mı? Var, evet. Bu figürün Pennywise'ın temsil ettiği o kozmik kötülüğe karşı bir tür denge unsuru, daha kadim, daha doğal bir gücü temsil ettiği düşünülüyor. Sanki ona bir çıkış yolu göstermeye çalışıyor gibi. Bu detay, olayın sadece ırkçıların saldırısı ve Pennywise'ın avlanması olmadığını, arka planda çok daha büyük, doğaüstü bir savaşın döndüğünü gösteriyor. Ve bu akıl almaz kaosun tam ortasında bölüm bizi alıp en kişisel, en yürek parçalayıcı ana götürüyor. Rich ve Marge'ın vedası. Yıkılan bir duvar onları diğerlerinden ayırdığında bir anda o cehennemin içinde sadece ikisi kalıyor. Bu sahne, büyük bir felaketin içindeki o bireysel hikayenin gücünü gösteriyor ya. Rich sadece bir kişinin sığabileceği eski bir buzdolabı buluyor ve Margie'yi tüm itirazlarına rağmen zorla içeri sokuyor, sonra da kapının üzerine oturup onu alevlerden korumaya çalışıyor. O anki diyalogları, şövalyeler güzel kızları korur demesi ve birbirlerine ilk ve son kez aşklarını itiraf etmeleri, inanılmaz derecede dokunaklı. Bu sadece yürek parçalayıcı bir an değil, aynı zamanda kaynakların da belirttiği gibi dizinin ana temalarından birini kristalize ediyor. Yani kozmik, soyut bir kötülükle Pennywise'la savaşmanın tek yolu somut ve kişisel bir iyiliktir. Rich'in fedakarlığı, Pennywise'ın beslendiği o kolektif nefrete karşı bir panzehir görevi görüyor. Ve yangında ölen 23 kişi bilgisine, istatistiksel bir trajediyi, senin için kişisel bir kayba dönüştürüyor. Çok doğru bir tespit. O ana kadar ölenler bir sayıdan ibaretken, Rich'in ölümüyle trajedi bir yüze, bir isme kavuşuyor. Bölümün sonunda Marge kurtarıldığında dönüp baktığı o an, Rich'in buzdolabının üzerindeki cansız bedeni. O görüntü yangının tüm dehşetini tek bir karede özetliyor. Yangın sönüyor ama derideki yangın yeni başlıyor gibi. Sonrasında olanlar tam bir örtbas operasyonu. Radyo yangının sebebinin elektrik arızası olduğunu söylüyor ve ölenler arasında Hank Grogan'ın da adını sayıyor. Oysa biz onun kaçırıldığını biliyoruz. Bütün kasaba bir yalana inanmaya zorlanıyor. Ve hikaye buradan sonra birkaç farklı ve hepsi de birbirinden rahatsız edici kola ayrılıyor. Bir yanda Ingrid, babası olduğunu sandığı Pennywise'la yüzleşiyor. Pennywise, çete üyelerinden birini vahşice parçaladıktan sonra Ingrid'e o korkunç gerçeği söylüyor. Babanı yedim ama o hala içimde bir yerlerde yaşıyor. Yani hayal edilebilecek en çarpık ve zalimce teselli cümlesi olabilir bu. Ingrid o anda ölü ışıkları görüyor ve süzülmeye başlıyor. Değil mi? Yani babasının katiliyle yüzleşmek onu tamamen kırıyor belki de. Ele geçiriliyor. Onu en son sedyede bilinci kapalı bir halde görüyoruz. Çok trajik. Diğer yanda ise askeri kanat var. Ve burası analiz yazılarının da dizinin en şok edici anı olarak tanımladığı yer. General Shaw'un ve ekibinin asıl planı ortaya çıkıyor. Bunca zamandır amaçlarının ne Ruslarla savaşmak ne de Pennywise'ı yakalayıp hapsetmek olmadığını anlıyoruz. Tam tersi, onu serbest bırakmak istiyorlar. Bir dakika. Yani bu duyduğum en çılgınca komplo teorilerinden biri gibi ama. Bütün bu askeri operasyonun amacı canavarı yok etmek değil de ona bir tasma takıp sokağa salmak mı? Bu inanılmaz bir kibir. Gerekçeleri ne? Gerekçeleri tam da bu kibirden besleniyor. General Black Spot yangınından sonra Derry'nin ne kadar sakinleştiğine dikkat çekiyor. Felsefesi şu: korku, insanları yasalara uymaya ve takip etmeye zorlar. Yani nükleer caydırıcılık gibi kozmik bir canavarı bir tür sosyal caydırıcılık olarak kullanmayı planlıyorlar. Toplumu hizaya getirecek, kontrol edilebilir bir canavar yaratmak istiyorlar. Kontrol edilebilir bir canavar. Bu cümlenin kendisi bile baştan aşağı yanlış ya. Bu nasıl bir akıl tutulması? Tam olarak öyle. Hatta bu planlarını eyleme de döküyorlar. Hallora'nın bulduğu ve Pennywise'ı hapsetmeye yarayan o kadim eserlerden birini, o çift kaplumbağa kabuğu şeklindeki nesneyi kasıtlı olarak imha ediyorlar. Kaynaklardan birinin deyimiyle bu, hücrenin kapısını bilerek ve isteyerek açık bırakmak gibi bir şey. İnanılmaz bir kibir.
Her şey o kadar çığırından çıkmış ki bölümün sonunda bir anlığına her şeyin bittiğini sanıyoruz. Pennywise'ın yer altına süzülüp 27 yıllık uykusuna daldığını görüyoruz. Bir an tamam en azından bir süreliğine bitti diyorsun ama sonra o telefon çalıyor. Arayan kişi Ronnie. Rich için ağlıyor ama sesi bir anda bozuluyor. Pennywise'ın o alaycı, buz gibi sesine dönüşüyor. Onun kokusunu alabiliyorum diyor. Will korkmadığını haykırıp arkasını döndüğü anda ise uyuması gereken Pennywise bütün ölü ışıklarıyla tam karşısında duruyor. İnanamıyorum. Yani uyku döngüsü bozuldu mu yoksa hiç başlamadı mı? Ordu bir şeyleri imha ederek dengeleri mi bozdu? Bu ne anlama geliyor? Kaynaklar bu sonu nasıl yorumluyor? Bu bir halüsinasyon mu yoksa varlık artık kuralların tamamen dışına mı çıktı? İşte final bölümüne girerken cevabını arayacağımız soru tam olarak bu. Analizler, bunun bir halüsinasyon olmaktan çok, ordunun müdahalesinin beklenmedik bir sonucu olabileceğini öne sürüyor. Varlığı hapsetmek için kullanılan mekanizmalardan birini yok ederek, onu belki de eskisinden çok daha güçlü ve öngörülemez hale getirdiler. Uyku döngüsü diye bir şey kalmamış olabilir. Özetle elimizdeki kaynaklar bu bölümün diziyi asıl bambaşka bir seviyeye taşıdığını çok net gösteriyor. Tarihsel korkuyu yani ırkçılığı doğaüstü dehşetle yani Pennywise'la inanılmaz bir ustalıkla harmanlıyor. Ve bunu Rich'in fedakarlığı gibi çok güçlü bir duygusal çabayla taçlandırıyor. Daha önce dağınık hissettiren tüm hikaye kollarını tek bir trajik olay etrafında birleştirip finale devasa bir beklentiyle girmemizi sağlıyor. Evet, bu bölümden sonra aklında kalması gereken asıl fikir belki de şu. Bir hikaye, büyük ve şok edici bir olayı sadece dikkat çekmek için değil, aynı zamanda tüm karakterlerin maskesini düşüren bir katalizör olarak nasıl kullanabilir? Black Spot yangını tam olarak bunu yapıyor. Ordunun gerçek niyetini, kasaba halkının içindeki nefreti, karakterlerin en kahramanca ve en korkak anlarını tek bir gecede ortaya döküyor. Ve sana üzerinde düşüneceğin bir soru bırakalım o zaman. Kaynaklar, ordunun korkuyu bir toplumu kontrol etme aracı olarak kullanma niyetini açıkça ortaya koyuyor. Pennywise'ın da zaten korkuyla beslenen bir varlık olduğunu biliyoruz. Peki, son derece insani ve rasyonel bir kurum, kozmik ve akıl almaz bir kötülüğü kendi amaçları için kullanmaya çalıştığında ne olur? Kontrol gerçekten kimin elindedir? Ve bir canavarı başka bir canavarı kontrol etmek için serbest bıraktığınızda en sonunda kimin tasmasından tutuyor olursunuz?